Uzayda sadece 10 saniye. İnanın bana, filmlerde gördüğünüz o sahnelerin yanından bile geçmiyor. Bir an için hayal edin. Dünyanın o güvenli, sıcacık atmosferinden milyonlarca kilometre uzaktasınız, yörüngedesiniz. Her şey yolunda giderken sizi hayatta tutan o teknoloji harikası giyside ufak, ölümcül bir yırtık açılıyor. Ve basınç bir anda sıfıra iniyor. Sadece 10 saniyeniz var. Evet, yanlış duymadınız. Sadece 10 saniye. O dondurucu, dipsiz vakuma doğru çekilirken şu an tam olarak ne hissediyorsunuz? Ciğerlerinizde, damarlarınızda o devasa boşluğun baskısını hissedebiliyor musunuz? İşin en korkunç yanı ne biliyor musunuz? Korkmaya bile vaktiniz olmayacak. Peki, bu karanlık boşluğa hoş geldiniz diyelim mi? Gelin, uzay vakumunun o acımasız gerçeklerine, işin mutfağına dalalım. Karşınızda en büyük düşmanınız duruyor. Ebulizm, yani düşük basınçta vücut sıvılarının aniden kaynaması. Bakın, dünyada 19.000 metre irtifaya çıkarsanız atmosfer basıncı o kadar düşer ki suyun kaynama noktası tam olarak vücut sıcaklığınıza, yani 37 dereceye iner. Uzayda ise basınç sıfırdır. Kanınız o saniye kaynamaz çünkü kapalı bir sistemin içindedir. Ama ya ağzınızdaki, gözlerinizdeki o nem, işte o anında buhara dönüşür. Düşüncesi bile ürpertici değil mi? Şimdi işi biraz daha hızlandıralım ve bu bedensel çöküşü saniye saniye inceleyelim. Bakalım o kısacık zaman diliminde neler oluyor. Diyelim ki vakumdasınız. İlk 3 saniye. Ağzınızdaki ve gözlerinizdeki o bahsettiğim nem saniyeler içinde buharlaşıyor. Tamamen kuruyorsunuz. 3 ila 7 saniye arasına geldiğimizde dokularınızdaki gazlar devasa bir hızla genleşmeye başlıyor ve kritik an 10. saniye. Akciğerlerinizdeki o kusursuz çalışan sistem bir anda tam tersine çalışmaya başlıyor. Aslında bedeniniz size ihanet ediyor. Bu genleşme evresinde dokularınız ve damarlarınız normal hacminin tam 2 katına kadar şişer. Tüm vücudunuzda inanılmaz acı verici bir gerginlik hissedersiniz. Ama durun, derin bir nefes alın. Uzayda bir bomba gibi patlamayacaksınız. İnsan derisi tahmin ettiğinizden çok daha esnek ve güçlüdür. Vücut bütünlüğünüzü korursunuz, evet, ama ebulizm yüzünden adeta devasa bir balon gibi şişersiniz. Fakat şişmek işin sadece başlangıcı. Asıl ölümcül tehditle tanışın. Akut hipoksi. Oksijeniniz hızla çekilirken göğsünüzde ne hissediyorsunuz? Dünyada ciğerleriniz aldığınız oksijeni kana gönderir. Uzayda ise bu basınç dengesi tamamen tersine döner. Nefesinizi tutup kurtulacağınızı mı sanıyorsunuz? Kesinlikle hayır. Vakum, kanınızdaki oksijeni adeta söküp atar. Beyninize hayat veren o temiz oksijen yerine karanlık ve ölümcül bir kan dalgası hücum eder. Tüm bunlar bir bilim kurgu senaryosu gibi geliyor olabilir ama tarihte gerçekten yaşandı. 1966 yılındaki o korkunç NASA kazasına ve inanılmaz kurtuluş hikayesine bir bakalım. Tam 14 saniye. İnsan zihninin karanlığa gömülmeden önceki son sınırı bu. NASA teknisyeni Jim LeBlanc, devasa bir vakum odasında test yapıyordu. Sonra bir arıza yaşandı. Aniden 36.000 metre irtifaya eşdeğer, ölümcül bir basınç düşüşü oldu. LeBlanc'ın hayatta kalmak, bir şeyler yapabilmek için sahip olduğu süre sadece ama sadece 14 saniyeydi. LeBlanc o dehşet anını yıllar sonra şöyle anlatıyor. Geriye doğru sendelerken tam bilincimi kaybetmeden hemen önce dilimdeki tükürüğün köpürdüğünü ve kaynadığını hissedebiliyordum. Bu sözler tüyler ürpertici. Çünkü az önce bahsettiğimiz o ebulizm gerçeğini bizzat yaşayan bir insanın ağzından duyuyoruz. Peki tam olarak ne olmuştu? Her şey şimşek hızında gelişti. 1. Hareket halindeyken LeBlanc'in giysisinin basınç hortumu koptu. 2. İçerideki basınç 10 saniyeden kısa sürede sıfıra çakıldı. Ve 3. Sadece 25 saniye içinde kurtarma ekibi odaya daldı. Odadaki basıncın normale dönmesi 87 saniye sürdü. O hızlı mekanik müdahale hayatını kurtardı ve şaşırtıcı bir şekilde LeBlanc bu faciayı sadece hafif bir kulak ağrısıyla atlattı. Hazır inanılmaz şeylerden bahsediyorken, gelin şu popüler kültüre, Hollywood efsanelerine ve bunların gerçeklikle nasıl çatıştığını biraz değinelim. Hollywood filmlerindeki o meşhur sahneleri aklınıza getirin. Sinema bize ne söyler? Kaskınız kırılırsa saniyeler içinde patlayan bir et balonuna dönüşürsünüz. Ama bilimsel gerçeklik bambaşka. Az önce de dediğim gibi ciddi bir şekilde şişersiniz ama deriniz sizi bir arada tutar. Asıl sonunuzu getiren şey saniyeler içinde bilincinizi kapatan o oksijensizlik, yani hipoksidir. Ve bir diğer büyük sinema yalanı,
Anında donmak. Kaskınız çatlar çatlamaz saniyeler içinde buzdan bir heykele dönüşeceğinizi sanıyorsunuz, değil mi? Yanlış. Uzay aşırı soğuktur, evet, ama aynı zamanda mükemmel bir yalıtkandır. Çünkü etrafınızda ısıyı iletecek bir madde yoktur. Teninizden ısıyı alıp götürecek bir rüzgar, bir hava akımı yoktur. Vücut ısınız sadece çok yavaş bir radyasyon süreciyle kaybolur. Yani buzlu bir dondurmaya dönüşmeden çok önce maalesef boğularak ölürsünüz. Uzay boşluğunun ne kadar acımasız olduğunu anladık. Peki ya o devasa komşularımız? Acaba gezegenler ne kadar misafirperver? Venüs, Mars ve Jüpiter. Bu üç farklı dünyanın yüzeyindeki basınç ve sıcaklık değerlerine şöyle bir bakalım. İnanın her biri biyolojimiz için tamamen farklı, akıl almaz ölüm tuzakları barındırıyor. Açıkçası hiçbiri bizi ağırlamaya pek niyetli görünmüyor. Önce dünyanın sözde ikizi Venüs'e bakalım. Burası kontrolden çıkmış devasa bir sera. Yüzeyindeki o 90 barlık ezici basınç, okyanusun 900 metre dibinde olmakla tamamen aynı etkiyi yaratıyor. Sıcaklık 460 derece, kurşunu bile eritir. Öyle ki Sovyetlerin gönderdiği o kalın titanyum zırhlı robotlar bile bu cehenneme sadece birkaç saat dayanabildi ve ezilerek paramparça oldu. Mars'a gidelim. Orada tamamen zıt bir ölüm şekli sizi bekliyor. Mars, Dünya'dan 150 kat daha ince bir atmosfere sahip, kurumuş, ıssız bir çöl. Doğru düzgün bir manyetik alanı yok. Bu yüzden gece gündüz kozmik radyasyonla yıkanıyorsunuz. Gece sıcaklıkları -130 derecelere kadar çakılıyor. Dondurucu ve sessiz bir son. Ve Jüpiter, tam bir radyolojik kabus. Düşünsenize, ayak basabileceğiniz katı bir yüzeyi dahi yok. İçine düştükçe ezildiğiniz devasa bir gaz okyanusu. Manyetosferi o kadar büyük ki Güneş sisteminin açık ara en ölümcül radyasyon kuşaklarını yaratıyor. Biyolojik yaşam için mutlak, kesinlikle girilemez bir bölge. İşte tüm bu anlattıklarımız bizi insanın o son sınırına, kırılgan biyolojik gerçekliğimize getiriyor. Boşlukta, Mars'ta veya Jüpiter'de fark etmez. Bedenimiz aslında akıl almaz derecede hassas. Bizim oradaki varlığımız tamamen dünyanın o koruyucu balonunu mekanik giysilerimizde kopyalamamıza bağlı. Çünkü karasal bedenimiz bu kozmik gerçeklikle kelimenin tam anlamıyla uyumsuz. Sınırlarımızı yok eden o 10 saniyelik çöküş, ezici basınçlar, dondurucu soğuklar ve kozmik radyasyon. O derin ve karanlık boşluk dışarıda bekliyor. Biz ise yaşam destek sistemlerimize, küçük, güvenli odalarımıza sımsıkı tutunuyoruz. Peki, tüm bu gerçeklerin ışığında kendinize şunu sorun. Biyolojimizin yetmediği o son sınırı gerçekten fethetmeye hazır mıyız?